Evet güzel ailem, neredeyiz? Hepinize Yeşilburun adalarından, dünyanın konuştuğu Cape Verde'den selamlar. Şu anda Cape Verde'nin Sal Adası'ndayım arkadaşlar. Burası Avrupalı turistlerin gözde mekanı. En son yürüyüşümüzü tamamladık biliyorsunuz ve ben de dedim ki dünya bu adayı konuşuyorken baktım bu ada hakkında fazla bilgi yok, video yok. Hadi dedim İlyas, bu iş sana düştü ve atladım. Cape Verde'ye geldim. Daha doğrusu Cabo Verde. Cabo Verde Portekizce'de Yeşilburun demek. İngilizce'de Cape Verde diyoruz. Bizde de Türkçe zaten Yeşilburun adaları diye Dünya Kupası'nda hepimiz tanıdık. Size bu ülkenin adalarını gezdireceğim. Şu anda Sal Adası'ndayız, kuzeyde. Avrupa'dan çok fazla buraya turist geliyor dediğim gibi. Burada deniz tatili, oteller, her şey var. Burası daha turistik ama ben buradan sonra başkente geçeceğim. Praia'ya, Santiago Adası'na, oraları gezeceğiz. Lokal yerleri göstereceğim sizlere. Eğer ki gidebilirsek başkentten de Fogo Adası'na gideceğiz. Orada da çok güzel bir yanardağ var ve yanardağın eteklerinde yaşamlar var. Onları da size göstermek istiyorum. O zaman ekran başında hazırsanız sponsorumuz Yeşilçam Stay Travel'ın katkılarıyla Cabo Verde, Yeşilburun adaları gezimiz başlıyor. Dünya küçük diyoruz ya. Ya inanamazsınız ya. Santa Maria. Yes, I landed this in Africa. Türkler her yer abi. Burayı siz nereden buldunuz ve ne zaman geldiniz? Buranın yerel bir yemeği var. Kaşupa deniyor arkadaşlar. Maceraya hazır mısın? Dünyayı bizimle keşfet. Yeşilçam Stay Travel sunar. Aqui é Cabo Verde, Cabo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde'de Portekizce konuşuluyor. En son 5 yıl önce Brezilya'dayken Portekizce duyuyorduk. Buraya geldik. Burası da Afrika'daki Portekizce konuşan ülkelerden birisi. Şimdi Cabo Verde arkadaşlar 10 adadan oluşan ve 5 adacıktan oluşan bir ülke. Zaten bayrağında da 10 tane yıldız var. Onlar da 10 adayı temsil ediyor. Geliş hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü ben bu ülkeyi çok araştırdım. Videoda neredeyse yok burası hakkında ve videolar eski. 1-2 tane video var. Onlar da eski. Şimdi güncel olarak size aktarıyorum. Arkadaşlar Cabo Verde'ye biz kapı vizesiyle gelebiliyoruz. Kapı vizesiyle gelebiliyoruz ama bazı sıkıntılar olabileceği için arkadaşlar dönüş biletinizi almanız lazım. Ülkeye gelmeden önce bir form dolduruyorsunuz. Ben yine açıklamaya da bırakırım sitenin linkini. Siteden hem formu doldurup hem de havalimanı vergisi ve vize ücretini ödemek zorundasınız gelmeden önce. 53 euro ödedim ben arkadaşlar. Ve dönüş biletim de vardı. Buraya gelmek için eğer ki bakın Avrupa vizeniz varsa buraya gelmek çok kolay ve çok ucuz. Avrupa'dan buraya, yani Türkiye'den Avrupa aktarmalı buraya gelmek isteseniz 200 dolarlara bile bilet bulabiliyorsunuz ama eğer ki Avrupa vizesi yoksa, Schengen'imiz yoksa mecburen ya Fas, Casablanca aktarmasıyla geleceğiz buraya ya da Senegal'e gidip Dakar'dan buraya ulaşabileceğiz. Cabo Verde nerede derseniz Afrika'nın en batısında, Senegal, Moritanya'nın açıklarında, Atlas Okyanusu'nun ortasında bir ada ülkesi arkadaşlar. Onu da böyle belirteyim. Burası dediğim gibi şu andaki Sal Adası'nın Santa Maria bölgesindeyiz. Havalimanından buraya taksiler, otobüsler var. Geldiğiniz zaman gece uçuştan inerseniz mecbur taksi. Onlar da 20 euro civarında alıyorlar. Ülkede euro kullanılıyor arkadaşlar aslında. 1 euro şu anda 110 escudos arkadaşlar. Para birimleri escudos. Ben de zor alışıyor demesi, çok farklı yani duymadığımız bir para ismi. 110 sabitlenmiş 1 euro. Ama eğer ki buralarda euro harcarsanız 1 euroyu 100'den sayıyorlar. O yüzden paranızı değiştirip kullanırsanız daha da avantajlı olabilir. Ama euro ile de yine ödeme yapabiliyorsunuz. Onu da size söyleyeyim. Burada çok güzel oteller de var arkadaşlar. Aynı zamanda apartman da kiralayabiliyorsunuz. Yani 40-50 eurolara, 60 eurolara güzel oteller bulabiliyorsunuz burada ama daha pahalıları da tabii ki mevcut. Benim tuttuğum oteli de göstereceğim size. Şimdi diyeceksiniz ya Cabo Verde'de böyle yer mi vardı, değil mi? Şuraya baksanız ya. Yani çok turistik bir tatil bölgesindeyiz şu anda arkadaşlar. Burada gerçekten iyi mekanlar var ama adada su sıkıntısı var arkadaşlar burada. Suyu hem dışarıdan getiriyorlar
hem de burada arıtma yapılarmış galiba. Suyun tadı bile değişikti içtiğimde. Zaten çeşmeden falan su içmeyeceksiniz burada. Ve ne oldu inanamazsınız. Az önce ben işte videoya başlayayım işte. Ben daha dün akşam geldim buraya. Gece indim hatta. Otele yerleşinceye kadar saat 2 oldu. Bugün birkaç etrafı keşfettim. İşte buradan başlayayım anlatayım dedim. Yarınsa buradan bir tura katılacağız. Bu adanın görülmesi gereken yerleri var. Bu arada ada gerçekten bildiğiniz bu ada ama çorak. Her yer çöl gibi etrafta. Zaten tuz üretim yerleri var. Tayland'da da size göstermiştim. Onlar gibi yerler var. Oraları gözeceğiz. Böyle çok değişik doğal havuzlar şeyler varmış. Hepsini yarın göreceğiz. Onu da ya bir sonraki videoda olur ya da buna eklerim. Bakacağız duruma göre. Bakın burada da bir Türk işletmesi var. Birazdan akşam geleceğim oraya. Akşam burada onlara da soracağız. Abi Türkler her yerde ya. Gerçekten Türkler her yerde. Burada hem dövme stüdyosu var hem de böyle Türkiye'den gelen ürünleri falan sattıkları yer var. Akşam onlarla da buradaki yaşamı konuşuruz. Burası da merkezin kilisesi. Ama bak şimdi yapıları göstermek istiyorum size. Şuraya bir bakın. Neyi anımsatıyor? Brezilya. Ya var ya bak. Brezilya'yı öyle özlemişim ki 5 yıl oldu biz Brezilya'dan çıkalı. Evet 5 yıl oldu sayılır. Yapılar, şeyler, her şey Brezilya'yı andırıyor abi. Dediğim gibi dil de Portekizce. Ben yine başkent tarafına gittiğimizde dediğim gibi orada size lokal yaşamları, buralarda ne olduğu, tarihi falan biraz daha orada göreceğiz. Çünkü burası turistik bir ada. Dediğim gibi ama burası çöl. Mesela buradan yukarıdaki diğer adalara gidiyorsunuz. Yemyeşil doğası olan adalar da var arkadaşlar. Yani 10 ada birbirinden farklı gibi de diyebiliriz. Genel anlamda ülke pahalı mı? Çok aşırı pahalı diyemem. Yani uygun. Yani Avrupa'dan buraya geliyorlar. Çünkü Avrupa'ya göre çok daha uygun burası. Arkadaşlar bak dünya küçük diyoruz ya. Ya inanamazsınız ya. Amerika'dayken hatırlıyorsanız hatta ben dövmemi falan yaptırmıştım Cleopatra Ink'te. O zaman konuşurken Cleopatra Ink'in kurucusu Halil abi demişti ya dedi Afrika'da biz bir ülkeye gittik. Adada dedi işte girişte falan da sorun yaşadık diye anlattıydı. Abi yürüyordum Cleopatra Ink'i bulduk. Dedim ya size az önce orada da vardı konuştum. Akşam sohbet muhabbet edeceğiz. Oranın gece hayatını şeylerini de göstereceğiz. Yani Türkler her yerde arkadaşlar. Valla dövmeciler de var burada. Burası da deminki yer böyle barların, restoranların olduğu yerdi. Buraya da şöyle bakarsanız hediyelik eşyalar işte. Buraya özgü bileklik, kolye. Ama şunları çok sevdim ya. Şuna baksana. Çok iyi ya. Ben böyle bir şey alırım. Her yerine mıknatıs yapıştırmışlar. Ama tabii ki buradan almam. Ne diyor? Gel. Fortaleza Brezilya 2838 kilometre. Portekiz 2800. Dakar Senegal 6000 herhalde. Dakar yakın ya. Bu arada zaten rotamı da size anlatmadım arkadaşlar. Hemen size rotamı anlatıyorum. Buraya geldik ya. İşte ben buradan dediğim gibi başkente gideceğim. Ne yapıyorsun? Oraları gezdikten sonra buradan ben Senegal'e geçeceğim arkadaşlar. Dakar'a. Sonra oradan aşağı mı yukarı mı şu anda net değilim ama normalde planım oradan böyle Moritanya'ya, Batı Sahra'ya doğru Fas'a doğru çıkarak gitmekti. Ona duruma göre bakacağız. Bak bu kardeşim tur satıyordu bize. Brother, Amen. how are you? Good man. How are you? Tudo bem, ha? Fish. Tudo. Yeah, we here in Santa Maria. Santa Maria. Best island in Africa. Best island Come in here, Africa. You enjoy yourself, no stress. No stress. No everything, stress. We have a lot of activities. Cabo Verde'lilerin bir şeyi var abi burada. Bak Brezilya'da da öyleydi. Hayatı yaşıyorlar böyle. Relax. Burada da her şey böyle salıyorlarmış ya. Ona tatil, buna tatil, şuna tatil var ya. No We have stress. Tranquilo a lot every of time. activities. Evet. We have the island tour, the one that goes around the island, the one that takes you around the whole of the island. Abi adada her şey var. Tuz gölleri işte Blue Ice diyorlar tamam mı? Biz yani yarın bu tura katılmak istiyorum. Normalde 30 euro dedi. Boogie. Ama
25'e de düşüyor. 7 saatlik bir turmuş. Ortalama genel yerlerde aynı. 25'e yapacak. Her şey var burada. Lot of activities. Okay. I will text you. Okay. Abi çantada yer olmaması çok kötü ya. Şunlardan falan almak istiyorum abi ya. Şeyler vardı ha. Mesela bak şöyle şeyler ya. Bunları duvara falan çok otantik güzel şeyler bunlar ama bunları nasıl alacağız abi ya? Hissettik mi Afrika'yı? Ha şunlar ya. Şuna bak. How are you brother? Yeah, fun. Very nice. This must be the color. Burada da kokonat var. Kokonat kaç paraymış? How much coconut? Small 5 euro, big 10. Ha? Two price, small 5, big 10. Small 5 And a big 10. euro. Euro is good. Oh, 5 euro ha? Small. small and it Okay. Thank you, obrigado. Kokonat olmuş 5 euro arkadaşlar. Küçüğü ha, büyüğü 10 euro. Şimdi burası arkadaşlar marinaymış, iskele ama iskele şeyde yıkılmış fırtınada. Yenisini yapacaklarmış. Normalde burada balıkçılık balıklar falan geliyormuş, onları falan kesiyorlarmış. Ama şu anda yokmuş. Onu da tura gidince görecekmişiz galiba başka iskelede. Burası da sahil. Herkes bu sahillere geliyor. Hadi inelim bir. Aynı Brezilya'daki gibi. Herkes sahilde top oynuyor. Şuna bakar mısınız? İncecik kum. Gerçekten incecik kum yani. Çok iyi. Top oynuyorlar. Evet, meşhur Cabo Verde sahilleri. Bakalım suyumuz nasıl? Çok güzel, temiz görünüyor. Herkes sahilde. Çok fazla dediğim gibi Avrupalı turist var arkadaşlar. Suyun rengine bakın, suyun rengine. Çok iyi değil mi? İşte balıkçıların tekneleri. Başkente gidince kaleci Vozinha'yı da buluruz diyorduk ama bulamayacağız herhalde. Gitmiş galiba. Ülkeden ayrılmış herhalde. Ama ne kadar güzel değil mi? Geniş plaj ve su temiz, incecik kumlar ya. Milletin neden buraya geldiği anlaşılıyor. Sahil boyu yine burada da bir sürü otel, restoran, bar, kafe. Fiyatlara falan da bakacağız, değineceğiz akşam zaten. Gidelim bir de yemek yiyelim. Bakalım yemek fiyatları nasıl? Arkadaşlar farklı bir şeye denk geldik. Bir sürü insan yürüyor. Tam öğrenemedim ama galiba protestoymuş bu. Para mı istiyorlarmış? Maaşlara zam mı diyorlar? Ha. Abi ya. Ülkede bir slogan var. No stres. Şuraya bak abi ya. Oo. Şuraya bak şuraya. Hopa. Kardeşim benim ya. Bak neşem yerine geldi ha. Oo. Şunlara bak abi ya. Şunlara bak ya. Biz neyin içine düştük ya? Kimse nasıl dans ettiğini bilmiyor. Takılıyor, herkes takılıyor. Trompetçiler nerede ya? Bunlar da yerel davullar arkadaşlar. Bunlar böyle cadde boyu gidiyor. Şimdi
karnımız acıktı. Buranın yerel bir yemeği var. Kaşupa deniyor arkadaşlar. Ama bunun farklı versiyonları yapılıyormuş. Yani daha sulu yapan yerler var. Böyle birazcık kuru kızartmış gibi yapan yerler var. Yemeğin ana temeli mısır ve fasulye arkadaşlar. Ve içine değişik baharatlar, işte değişik tatlar, ne bileyim kabak. Ben zaten ekrana şuraya da koyarım içinde gene neler olduğunu. Doyurucu ve buranın sürekli tüketilen bir yemeği. Bunların milli yemeği gibi düşünebilirsiniz. Ama bu kaşupanın da farklı versiyonu varmış. Zengin kaşupa, bir de fakir kaşupa diye. Zenginin içine böyle daha çok böyle sosisli başka şeyleri falan ekleyebiliyorlarmış. Fakir şey gibi ya. Zengin aşure, fakir aşure gibi olabilir arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Hadi bismillah deyip bir tadına bakalım. Mısırla fasulye tadını alıyorum. Yanında böyle de omlet, peynirli, kaşarlı omlet. Bizim damak tadımıza kötü gelir mi? Bence gelmez. Bu yemeğin fiyatı 350 eskudos yapıyor. Yani 3,5 dolar diyebiliriz. 3,5 euro diyebiliriz. Biz dolara alıştık. Şimdi euroya gelince kafa karışıyor. Bu da 3 meyveli bir smoothie. Bu da 5 euro. Euroyu 100'den hesaplarsak. Dediğim gibi 110'dan bozdurursanız bir tık daha düşeye gelmiş olur. Arkadaşlar şu an konuşmak istemiyorum ama böyle bir yürüyüş yapılıyor bakın. Her yer sessiz şu anda. Bütün sokakta ne müzik var ne bir şey var. Anlatacağım. Herkes beyaz giyinmiş. Şimdi bu insanlar niye yürüdü derseniz arkadaşlar, burada sevilen bir kadın varmış, kız, genç galiba. O 3 gün önce mi 5 gün önce mi burada bir yerde ölü bulunmuş. Onun anısına böyle beyaz kıyafet giyip yürüdüler. Yani ona artık ses getirmek için mi, saygısına mı, anısına mı bilmiyorum. Böyle bir yürüyüş yaptılar. Gördüğünüz gibi her yerde müzikler kapandı, sessizlik çöktü. Yani maalesef burada da genelde burası da güvenli diyorlar ama burada da bir kadın cinayeti olmuş maalesef ki. Evet, sizlere kaldığım oteli göstereceğim arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel değil mi? Çok aradım. Bir sürü otel seçeneği var. Aynı zamanda burada Airbnb'den yine Agoda'dan falan daire de kiralıyorlar. O seçenek de çok. Ama dedim ki böyle otel olsun. Hem insanlarla tanışmak olur buralarda diye böyle güzel bir yer buldum. Buranın fiyatı ben 3 güne buraya 227 dolar yani işte ne oluyor 200 euro civarında bir ücret ödedim arkadaşlar ben buraya. 200 euro diyebiliriz tam anlamıyla 3 gece için. Ve bu fiyatın içerisine kahvaltı dahil arkadaşlar. Çift kişilik oda. Şöyle hatta odanın da şurada yukarıdan buraya bakıyor. Kahvaltımız burada yapılıyor böyle. Bak şu anda da akşam yemeğine canlı müzik koymuşlar mesela. Yani gayet 4 yıldızlı temiz bir otel. Gelin sizlere bir de odamı göstereyim. Şöyle çok güzel bir odam var. Gayet yeterli. Şöyle duşumuz. Burası da şöyle lavabosu. Yatağım gayet güzel, rahat. Şöyle balkonu var. Bardaki fiyatlara bakın. Mini bardaki fiyatlar böyle. Sular 2 euro, 3 euro. Bu şekilde gidiyor mini barda fiyatlar. Ben dün gece geldim buraya. 2'de ulaştım. Odaya geldim dedim ücretsiz su yok mu? Yok dediler. Ya çok şaşırdım ya. Şok geçirdim. Nasıl olmaz hani bu kadar fiyatlara falan. Dediğim gibi adada su sıkıntı olunca suyu bile böyle otelde parayla sattılar. Başka yerde belki ücretsiz veriyorlardır ama burada böyle denk geldi. 3 gün önce benim doğum günümdü bu arada. Ben kendime doğum günü hediyesi olarak böyle bir farklı ülkeye bilet alıp gelmiş oldum. 30 yaşımı bu şekilde kutluyorum. Şöyle size balkondan manzaramı da göstereyim. Bakın şöyle bir manzaram da var. Hemen karşıda Hilton da var. Sahile de gidiliyor buradan. Sahilde şenzokları da varmış otelin. Onları da kullanabiliyorsunuz. Restoran orada bakın müzik çalıyorlar zaten. Böyle güzel, ferah bir yer. Yani daha ucuza yerler de var bu arada arkadaşlar. Mesela buranın 3 günü dediğim gibi 200 euroysa siz merkezde ya da yine değişik yerlerde ne bileyim 120-130 eurolara da 3 günlük böyle bir yer mesela bulabiliyorsunuz. Ama işte onlara göre ben hani kahvaltı dahi böyle temiz güzel bir şey olsun dedim. Kendime bir 3 günlük doğum günü hediyesi olarak böyle bir şey yaptım. Evet ben şimdi birazcık dinleneceğim. Ondan sonra çarşıya gideceğiz.
Çarşıda Türk abilerle buluşacağız. Onların buradaki yaşamına bakacağız. Aynı zamanda buranın gece hayatı renkliymiş. Yani sokaklar şeyler gece herkes eğleniyormuş. Yine onlara da bakacağız. O zaman çarşıda görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi size buranın gece hayatını da göstereceğim ama ondan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çok fazla Avrupalı var burada biliyorsunuz. Eğer siz de Avrupa'da yaşamayı ve çalışmayı düşünüyorsanız çok güzel bir fırsat var. Propik Vize Danışmanlık Avrupa'da Almanya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya olmak üzere birçok yerde sizlere iş imkanı sağlıyor. Aynı zamanda çalışma vizenizi, oturumunuzu, her şeyi yasal şekilde düzenliyor. İşinizi ayarlıyor, kafanız rahat Avrupa'da çalışmaya başlıyorsunuz. Hatta bazı işlerde dil şartı bile gerekmiyor. Eğer sizin de Avrupa'da yaşama düşünceniz varsa Propik Vize Danışmanlık'la hemen iletişime geçin. Bu arada İlyas 10 koduyla da %10 indiriminizi almayı unutmayın. Evet arkadaşlar gece hayatındayız ama misafirlerimiz var. Mehmet abi ve Akın abi. Misafir sensin ama. Aynen misafir sen. Benim kanalıma misafirler ama buranın misafiri de benim. Arkadaşlar şimdi Mehmet abigille bugün şans eseri tanıştım ben. Dediğim gibi Kleopatra Inc.'in buradaki sahipleri. Abi merhaba öncelikle. Merhabalar. Vallahi Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Şans eseri oldu ama çok güzel oldu. Güzel oldu evet. Dünya Kupası'ndan sonra iyi oldu seni görmek burada. Hem iyi oldu hem de bura hakkında bilgi yoktu. Yani Evet. YouTube'da, sosyal Biz medyada. zaten öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Aha. Ülkede birine ülkeyi tanıtacağız. Video yok, bir şey yok. Herkes merak ediyor burayı. Siz çekeydiniz abi. Ya yok sen geldin şimdi o iş Aynen. bitti artık. Şimdi Tamam. burayı artık ben tanıtıyorum. Evet, Elimden evet, geldiğince aynen. her yerine gideceğim. Güzel oldu. Güzel oldu. Abi Türkler her yerde diyorum da bazen ben. Burayı siz Düşün. nereden buldunuz ve ne zaman geldiniz? Kaç yıldır buradasınız? Valla benden önce Akın geldi. İlk buraya gelen Akın. Aha. Amcam olur kendisi. Amcan mı? Amcam evet. Vallahi. Benden bir yaşta küçük. 6 ay pardon. 6 ayda Ah. küçük. Türkiye'nin gerçekleri. Türkiye'nin gerçekleri. Aynen öyle abi. Ya ben Kleopatra işte buraya Kleopatra için geldik. Buraya bir bakalım açabilir miyiz diye. Geldik gördük açtık. Gayet de güzel bir yer burası. 12 ne ay zaman? yaz. Ne zaman açtınız? 2019'da başladık. Pandemiden hemen sonra açtık. Pandemiden hemen sonra Hemen açtınız. sonra açtık. 12 ay yaz. 12 ay yaz. Hiç sezon bitmiyor. Hı hı. Tabii her adada yok bu. Sadece bu adada var turizm. Bir de Boa Vista var yakınımızdaki olan ada. Evet. Diğerlerinde turizm yok. Burada var turizm. Burası zaten ben bugün de bahsetmiştim videoda. Avrupalıların en çok geldiği yer burası. Avrupalı biliyor burayı. Evet. Geliyorlar, seviyorlar da burayı. 10 adanın en turistik yeri burası. Burası aynen öyle. Zaten biri başkent, ona gideceğiz daha Aynen. sonra göstereceğim. Bir de Fogo Yanardağ var. Bir de sen yukarıdaki adaları demiştin, yeşillik olanlar. Savicent var. San Antantao değil mi Akıl abi orası? Evet. Orası var. Yemyeşil bir yer, Aha. dağlık bir yer. Yani buradan çok farklı oralar. Evet. Ama turist Burası yok çöl. tabii. Burası çöl. Ama burada oralar yeşillik, aynen yeşil. dağlar, mağlar. Onları da elimden geldiğince göstermeye Evet, çalışacağım. abi orası sende. Evet abi, sizden dinleyelim ya. Cape Verde'nin renkli hayatı nasıl? Bu çok eğlenceli ya. Ibiza'nın bir alt modeli diyelim biz. Öyle mi? Evet bence öyle. Yani peki yaşam burada uygun mu? Kime göre? Yani, Yani mesela yerli halk için tabii pahalı burası. yerel halka pahalı. Burada Pahalı. yerel halkın asgari ücreti ne kadar? Asgari ücret 150 euro. Ama bu saldaki ortalama maaş 300 euro. Burada 300 euro Burada ortalama. 300 euro ortalama maaş. Ama- Daha altına zor bulursun birisini Ya, çalışan. başkent ya da diğer yerlere gidince insanlar şimdi aylık 150 euroya mı çalışıyor burada? 150 euroya çalışan da var, 5000 euroya çalışan da var. Ha, tabii ama minimum 150. Evet. Ve Ama- o vasıfsız elemanlar çok. Vasıfsız. Çok. Ha. Kiralar ya da yeme içme konusu Valla yeme içme konusu bence uygun. Yani Avrupa ayarında gene çok pahalı değil. Hı hı. Kiralar da öyle çok uçuk değil. Yani 500 liraya güzel bir ev tutabiliyorsun. Türkiye'de şu anda bu fiyatları yok bence. 500 liraya burada 500 lira, güzel bir ev. güzel bir ev Stüdyo, tutuyorsun. Yok 2 artı 1 ev tutuyorsun. 2 artı bir ev 2 artı bir tutuyorsun. güzel bir lokasyonda güzel bir Aha. ev tutuyorsun. Yeme içme de öyle uçuk şeyler yok. Zaten İtalyanlar gelmiş buraya. Portekizliler var. Onların restoranları var. İşte pizzadır, hamburgerdir, o tür şeyler var burada. Evet, siz kendiniz artık yemek yapmaya Tabii, başladınız tabii. ya burada. Biz değil mi? kendimiz şu anda mutfağımızı yaptık, aşçımızı bulduk. Kendimize yemek yaptık çünkü büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı. Buradaki en büyük sıkıntı gelen bir Türk için berber. Berber mi? Berber ve yemekti. Yemeği çözdük. Evet, berber- Berbere bakıyoruz. Ama Latinler tipimizden bir- belli bak. Sorun devam ediyor yani. Ama Latinler bir tık daha anlıyordu bu işlerden abi. Yok yok ama berberler burada şey. He. Yerli. Yerli. He. Abi Maalesef. Türkiye gibi değil. Gerçekten biz berber konusunda iyiyiz ya. Yani. Evet.
Biz peki- tıraş oluyoruz, saç yıkama falan yok. Ne yapıyorsun? Eve gidiyorsun tekrar, işte duş alıyorsun, tekrar çıkıyorsun. Burada değil mi? Bir de Evet. buradaki kişilerin saçları böyle çok kıvırcık şey gibi. He. Bahçe duvarlarındaki o bitkiler var ya, onun gibi Kıvırcık, hani evet, evet. kesiyor adam, Kesiyor. kalıyor öyle. Bizde Aynen öyle. düz saçlar, makas kullanmak lazım, evet. çizgiye dikkat etmek lazım. Büyük bir sıkıntı. Sıkıntı yapamıyorlar. O kadar Ama yetişmemişler. erkeğe dert vermesin bari. Derdimiz bu. Yok, Yani. 2 kere ağlama noktasına geldim ben. Ha. Geçen yıllarda. Şimdi abi ülkenin nüfusu aşağı yukarı 530 bin. Bütün ülkenin nüfusu. Peki bu adanın nüfusu ne? 30 bin civarı. 30 bin civarı. Peki bu Santa Maria bu bölge 5 bin civarı. Ya bizde buraya aslında yani sahil kasabası gibi bir şey Aynen diyebiliriz, öyle, değil mi? aynen öyle. Sahil kasabası. Aynen öyle. Aynen öyle. Side gibi. Side'yi bana hep burası Side'yi hatırlatıyor. He. Eski Side gibi tabii. Şimdi o da büyüdü de. Ama Side'ye yani benziyor. böyle dedim ki abilere oturuncaya kadar yapabilirsek yürüyelim dedim. Kameranın arkasında da abinin ismi neydi? Serdar. Ha, Serdar abi Allah onu da yoruyoruz. Etrafı görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şu an akşam ben gündüz burayı size gösterdim. Akşam herkes dışarı çıkmış, kalabalık. Gündüz herkes turlarda. Türkçe bilen arkadaşlar var burada. Gördüğün İstanbul'da yaşamışlar. He. Türkçe biliyorlar. Bayağı da iyi konuşuyorlar yani. Allah. Burada şimdi yerel halkla birlikte Afrika kökenliler de var değil mi? Evet. Yani nerelerden var daha çok? Senegal var, Nijerya var daha çok. hı. Ama Senegal daha ağır basıyor. Senegal Bu bölgede. yakın. Çünkü Yakın o bir de yüzden. oradan ürün de getirebiliyorlar buraya. O konuda iyiler. Onun için esnafın çoğu Senegalli. Özellikle şu bölge şu anda başladı. Hı. Bu bölge hep Senegal. Senegal. Aslında Afrika'dan gelen her farklı ülkeden farklı sektör için geliyorlar. Şu dükkanların hepsi Senegalli. Yani başından beri görmüşsünüzdür. Hepsi Ha. Senegalli. Ne hediyelikçiler şeyler mi? Hediyelik eşyacılar, Nijeryalıların yaptığı başka işler var. Gambiyalıların yaptığı başka bir işler var. Gine-Bissau'luların yaptığı. Mesela inşaatta çalışanların %80'i Gine-Bissau'ludur. Yine bir sağ olun. Hem dil şeyinden dolayı hem orada şartlar çok ağır olduğu için Evet. daha ağır işleri yapabiliyorlar. Bir de burada daha rahat çalışıyordur adam ya. Vallahi oraya daha göre rahatını bence. bilmiyorum ama hani zaten orada yapacak hiçbir şey yok. Çok Yok. fakir buraya He. geliyor. Biraz daha fazla kazanacağım diye. kazanıyor. Senegalliler biraz daha bizim Türklerin şeyi gibi hani o sahil şehirlerindeki esnaf gibi He. yırtık biraz. Ama Senegal'de Ticareti bir seviyorlar. oranın genişmişiymiş abi zaten Tabii o canım, yüzden. ticareti Bakalım seviyorlar. orayı da göreceğiz. Buraya da, bunlar hepsi Senegalli. Şu Afrika eserlerini satan, heykellerini satan hepsi Senegalli. Hepsi Senegalli. Şimdi zaten dövme dükkanından hariç burada bir de kıyafet mi? Butiğimiz var. Butik. Nargile açtık. İşte Ha, onu göstereceğiz birazdan oturacağız orada. Türkiye'den işte yer buldukça, burada dükkan bulmak da zor. Yer buldukça Değerlendirelim dedi. Aynen, Türkiye'den getiriyoruz buraya. Vallahi çok iyi abi ya. Yani burada ben Halil İbrahim abiyle dediğim gibi şeydeyken Miami'deyken bu hikayeyi dinledim ama o ülkeye giremedik demişti. Ben açıldığını tahmin etmemiştim. Bugün görünce gerçekten şok oldum. Çok da iyi oldu vallahi. Yani ben mesela bunu tahmin etmiyordum arkadaşlar ben ilk videoda. Ama bakın video nereye geldi. Ben random şeyleri çok seviyorum gerçekten. İbrahim'le biz Prahia'ya geldik. Dönüş biletimiz olmadığı için bizi almadılar içeriye. Alalım Kaldık, bir dediniz. gece de kaldık orada. He. Sonra bizi tekrar gönderdiler Casablanca'ya. Yani öyle bir anımız oldu Öyle ondan. bir Biraz anı. uzun bir hikaye, çok komik aslında da. Yani Belli ben de. anlatayım aynen. Girişte biraz sıkıntılı olmaya başladı. Öncesi Ama gibi şu değil. an olmadı abi. Ben İstanbul'dan binerken dönüş biletimi, otelimi, biraz nakit para bunları gösterdim. Uçağı aldılar. Çünkü onların da İstanbul'da çok fazla gelen olmadığı için buraya bilgisi fazla yok. Hangi ülkeden geldin buraya? Ben Fas aktarmalı geldim. Tamam. Bir de sen dünyayı gezdin. Tabii yani oradaki Tecrüben zaten var. Sana çocuk biri bir şey sorduğunda ne demen gerektiğini bilen bir her insansın. şeyi biliyorum. Gişedeki çocuk da tanıdı beni zaten. Her şeyi şey yapınca. Ama zaten hani tanımasa bile ben bir hafta boyunca araştırdım arkadaşlar. Senegal'deki konsolosluğu aradım. Dedim ki kapı vize devam ediyor mu? Hava yolunu aradım. Sisteminizde kapı vize gözüküyor mu diye. Her şeyi ayarladım. Ben bütün tedbirimi aldım işte sorusuz. Ama buraya geldiğimde hiçbir şey sormadı bana. Ağzımı bile açmadım. Bu ara Yani- çünkü popüler de oldu Hı hı. burası. Çok insan da geliyor. Biraz karışmıyorlar bence. Ha, hiç olmadı Biraz yani. Dönüş biletin varsa çok sorun olmuyor. Aynen. Ama biletim bu varsa sistemde bilmiyorum ben öylesine yazmıştım sistemde. Dönüş biletine burada da bakmadı bile. Bir de Hiçbir şey şeyden sormadı. almıyorlar seni. Normalde ilk uçuştan almıyorlar. tabii, yani evet, ilk uçağa uçuşta. almıyorlar Aha, seni. aynen, Burada orada zaten kontrol. diyorlar ki kesin vardır. Aynen. Çok şey yapmıyorlar. Aynen. Pasaporta da bakınca vizeleri görünce farklı Evet, ülkelerin evet. lan bu adam geziyor zaten. Geziyor diye şey yapmıştır. Zaten kendimiz de açıklayabilirdik. Aynen. Evet.
Ha, buralara göre burası sona doğru geliyor, sakinliyor. Aynen. Ama yapılar şeyler gerçekten tekrar bana bir Brezilya'yı canlandırdı gözümde abi ya. Küba gibi, Brezilya gibi, Evet, oralar gibi ya. Hani aynen. zaten bunlar hep evmiş, sonra dükkan olmuş. Baksana hepsi Aha, ev yani. Evet. Evden bozma dükkan. Evden bozma dükkan. Turizm gelince burada da böyle şeyler başlamış. Bir de bu cadde var zaten turizmle ilgili olan. Mecburiyet Caddesi diyor. Mecburiyet Caddesi, aynen öyle. Pedonel. Bir o taraf var zaten, Aynen. bir burası var. Peki abi kaç eleman var buradan Türkiye'de? Yani gelen buraya? Buraya kaç adet mi? Elemanınız var yani burada çalışan. Var, kaç var. kişisiniz? Yani Kaç sürekli kişisiniz burada değişiyor. yani? Biz ortalama burada 10 kişi varızdır ya. 10 Türk kişi olarak varsınız. 10 kişi var. Ama hepsi bizle ilgili. Tabii hepsi. Yani Zaten hepsi başka bizde. yok ya abi. Yok, dükkan. yok. Aynen öyle. ondan dolayı. O Var. sayı değişiyor. Bazen mesela şimdi yeni 2 arkadaş gelecek. Hı hı. Dövme Hı hı. sanatçısı. Daha önce vardı arkadaşlar. Onlar gitti bazı sebeplerden dolayı. Şimdi yeni 2 arkadaş gelecek. Sayı sürekli değişiyor ama 10 ortalaması. Sürekli öyle Burada gidiyor. neydi abi favori dövme? No stress. No stress. No stress. Kaplumbağa. Kaplumbağa. No stress. Bunların abi şey o. Her şeye tatil, her şeye aynen. relax. Aynen öyle. Arkadaki stresi bilmiyorlar. turistler. Tabii, tabii. Bilmiyorlar Ama yani. Türk olarak biz her yerde stresiz Abi zaten. stresli. aceleciyiz Evet, böyle. biz aceleci, Burada her stresli. şey rahat. Adam takmıyorlar abi. Brezilya'da da öyleydi. Adam bugünü kurtardın mı? Tamam yarına Bitti, bakarız bitti, diyor. Aynen. Ya adalar öyle. hep böyleymiş. Ada Evet. insanı genelde böyleymiş. Rahat oluyor. Öyle diyorlar ya. Abi ben şunu gördüm. Soğuk olmayan ülkeler biraz böyle. Çünkü Evet. adam kışı düşünmüyor. Tabii tabii. O yüzden daha rahat. Hani yarın da aynı olacak diyor Ya adam. zorlayan yani. iklim de zorlamıyor seni. hı, Rahatsın aynen öyle. abi, devam. Sokakta yatabiliyorsun. Abi o zaman oraya dönelim. Sizin döneriz. nargiledir, dükkandır. Karşımıza alalım gene Yo istersen. orada açarız direkt ya. Dükkanın önünde devam ederiz. Arkadaşlar etraf coşmaya başladı. Saat 10.30 civarında. Abiler buraya nargileci açmış. Şöyle. Abi ne yaptınız buraya ya? Ama keyif yapıyoruz. No stress. Keyif. No stress. No stress. Aynen. Siz artık alışmışsınız adaya ya. Böyleyiz artık. Adalı. Buralı olduk sayılır. Cabo Verde'li. Kaba verdi biz. Aynen valla. Valla güzel olmuş abi ya. Zaten Sen de kalsaydın birkaç gün sen de buralı olurdun yani. birkaç gün daha buradayız da bakalım. Tamam. Daha diğer yerleriyle oluruz ya. Oraları da görmen lazım aynen. Ben bir dükkana bakayım abi. Forma alalım forma. Aynen. Formayı alman lazım şart. Formayı alalım. Zaten arkada yazıyordur. Göstereceğim şimdi. Arkadaşlar burada da abinin dediği butik dükkanı var ya. Ona geldik. Oo kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim valla. Göktuğ, ne zamandır buradasın ya? Yaklaşık 10 aydır buradayım. 10 aydır. Aynen. Ne Abim sayesinde geldim buraya He. vesilesiyle. Abin de izliyormuş herhalde beni. Abim izliyor sizi. Hayranınız. Buradan çok selam gönderelim. İsim neydi? Tolga. Tolga. Tolga abiye de buradan çok selam gönderiyoruz. Sen dedin ki sana bir Forma hediye meşhur edelim. Cabo Verde forması mı dedin? hediye edelim. Abi meşhur No stres yazılı. meşhur Cabo Verde forması Şu şekilde. şöyle ama arkası önemli. Ne yazıyor baba orada? Buranın kutsal logosu gibi bir Değil şey. mi? No stres. No stres. Stres yok abi ya. Cabo Verde. Yine 10 yıldız 10'a da. Nasıl oldu abi? Ha? Şöyle. No stres. Yani buraya gelmişken bu formayı almamak olmaz. Bunu adaya gelen herkesin Hı hı. üstünde görebilirsiniz. Hele ki Dünya Kupası'ndan sonra değil mi? Fazlasıyla meşhur oldu. Fazlasıyla ya. Bozinya gitmiş herhalde. Bozinya Odadan zaten ayrılmış. kendisi yanlış bilmiyorsam Portekiz'in 2. liginde oynuyor. He. Buralı. Ama geçen gördüm hikayesinde adada Ha, vardı. buraya geldiler Gelmişlerdi. tekrardan. Maçtan sonra kutlama yaptılar. Hı. Başkentte Prahia'da diye biliyorum. Aa işte ona denk gelemedik ya. Oraya denk gelemedin. Neyse bakalım orada yine bakacağım. Belki başkalarını buluruz ya. Bulursun Belli belki. olmaz. Hiç Kanka valla çok teşekkür ederim ya. Rica ederim ne demek. Güzel oldu ha. Burada bununla takılırız artık. Biz de Cabo Verde'liyiz. Akşam olunca burada caddeler coşuyor arkadaşlar. Böyle dans gösterileri yapılıyor. No stres, no dert tasa. Sadece eğlence. Pra saber o que é Burkinabe, Guinabe, Burkinere. Pra saber o que é Burkinabe. Tá pra sentir, quero ver uma alegria divina que vem lá de cima. Ancestrais lá na África nos ensina. Poder da mente está com a gente. Não vou chorar pra
pra você. Vou levantar a poeira da volta por cima. Quem procura, encontra. Quem trabalha, levanta cedo para lá pra saber o que é Burkinabe. Evet arkadaşlar, günaydın. Yine güneşli ve sıcak bir gündeyiz. İlk bölümümüz bayağı bir atraksiyonlu geçti. Beklenmedik şeyler yaşandı. Vallahi var ya, gerçekten çok şaşırdım. Capo Verde beni şaşırttı. Hele burada Türklerin olması, o gece hayatı derken. Şimdi ikinci bölümde çok farklı yerler izleyeceksiniz Saladası'nda. Sonrasında da zaten başkent tarafına geçeceğiz. İlk bölümü burada kapatalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere diyoruz. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip eşinizle dostunuzla paylaşırsanız çok sevinirim. Hype tuşuna basmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Maceraya hazır mısın? Dünyayı bizimle keşfet. Yeşilçam Stay Travel sundu.